Merhaba, bugünkü analizimize hoş geldiniz. Gelin bugün modern ekonominin en temel metinlerinden birine dalalım ve şu merkezi gizemi birlikte çözelim. Kar gerçekten nasıl ortaya çıkar? Her şey aslında mantığa aykırı görünen bir bulmacayla başlıyor. Düşünsenize, bir pazarda herkes elindekini tam değerinde satıyor ve alıyor. Peki bu durumda nasıl oluyor da günün sonunda birileri cebinde başladığından daha fazla parayla ayrılabiliyor? İşte bu soru kapitalist sistemin tam kalbinde yatıyor. Bu bulmacayı çözmek için izleyeceğimiz bir yol haritamız var. Önce sermayenin genel formülünü bir anlayalım. Sonra iki farklı dolaşım biçimini karşılaştıracağız. Buradan karın kaynağına dair o büyük çelişkiyi masaya yatıracağız ve işte o zaman bizi çözüme götürecek o özel meta ile tanışıp artık değerin sırrını keşfedeceğiz. En sonunda da tüm bu sürecin aslında iki insanın hikayesine nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Hazırsanız hadi dalalım konuya. Araştırmamız, sermayenin temel faaliyetini tanımlayan çok basit görünen bir formülle başlıyor. Bakın, formülümüz şu: PMP. Yani parayla bir meta alıyorsunuz ve sonra onu daha fazla paraya satıyorsunuz. Buradaki bütün sihir sondaki paranın yani P üssünün baştaki paradan fazla olmasında. İşte bu fazlalık bizim gizemimizin anahtarı. İşte bu fazladan miktarın çok özel bir adı var: artık değer. Bizim bütün görevimiz bu artık değerin nereden, nasıl ortaya çıktığını anlamak. PMP formülünü, yani sermayenin hareketini bu kadar özel kılan şeyi anlamak için onu gündelik hayatta hepimizin yaptığı diğer değişim türüyle karşılaştırmamız gerekiyor. Şimdi iki farklı dünyaya bakalım. Sol tarafta basit bir döngü var. Meta, para, meta. Mesela bir çiftçinin buğdayını satıp aldığı parayla kendine ayakkabı alması gibi. Amaç bir ihtiyacı karşılamak. Sağda ise döngü tersine dönüyor. Para, meta, para üssü. Burada bir tüccar gibi düşünüyoruz. Parayla bir meta alıp onu daha fazla paraya satmak. Amaç parayı çoğaltmak. Basit dolaşımda yani MPM döngüsünde amaç tamamen ihtiyaçları karşılamaktır. Elinizdeki bir kullanım değerini ihtiyacınız olan başka bir kullanım değeriyle değiştirirsiniz. Para burada sadece bir aracıdır ve döngü o ihtiyacınız olan metayı aldığınızda sona erer. Fakat sermaye dolaşımında yani PMP döngüsünde amaç paranın kendisidir. Para burada harcanmak için değil, daha fazla para kazanmak için bir araçtır. Ve bu döngü hiç bitmez. Kazanılan her fazlalık bir sonraki turda daha da büyük bir kazanç için yeniden yatırıma dönüşür. Sürekli kendini büyüten bir süreçtir bu. İşte bu da bizi en baştaki bulmacamıza geri getiriyor. Eğer piyasa, eşdeğerlerin yani aynı değere sahip şeylerin değişimine dayanıyorsa, bu fazladan değer, bu artık değer yaratmak nasıl mümkün olabilir? İmkansız gibi görünüyor, değil mi? Akla gelen ilk ve en bariz açıklamayı düşünelim. Belki de biri birini kandırıyordur. Ya satıcılar mallarını değerinden fazlaya satıyordur ya da alıcılar değerinden ucuza alıyordur. Ama bu, kârın sistematik ve genel kaynağı olamaz. Düşünün, eğer bütün satıcılar mallarına %10 zam yaparsa ne olur? Evet, satıcı olarak %10 kazanırsınız. Ama sonra başka bir şey alırken siz de alıcı konumuna düşersiniz ve o %10'u geri kaybedersiniz. Sonuçta kimse gerçekten zenginleşmez, sadece para el değiştirir ve fiyatlar yükselir. Demek ki varmamız gereken en önemli nokta şu: eğer adil bir değişim olduğunu varsayarsak, kârın kaynağı alım-satım eyleminin kendisinde bulunamaz. Değer dolaşımda yaratılmaz. Peki, eğer değerdeki artış alım-satım sırasında olmuyorsa, o zaman nerede oluyor? Cevap şu olmalı: değişim bir metanın tüketiminde, yani kullanımı sırasında gerçekleşmeli. Ama hangi metanın? İşte tam bu noktada paranın sahibi piyasada diğerlerinden çok farklı, eşsiz bir meta bulur: çalışma kapasitesi, yani emek gücü. Yalnız emek gücünün alınıp satılan bir meta haline gelmesi için tarihte iki kritik şartın oluşması gerekiyor. Birincisi, işçi yasal olarak özgür olmalı. Yani kendi çalışma yeteneğini istediği gibi satma hakkına sahip olmalı. İkincisi ise işçi başka her şeyden de özgür bırakılmış olmalı. Yani toprağı, aletleri, satacak hiçbir şeyi olmamalı ki hayatta kalmak için tek seçeneği emek gücünü satmak olsun. Ve işte bu çok özel meta, yani emek gücü, bizim büyük gizemimizin çözümünü de beraberinde getiriyor. Çünkü emek gücünün diğer hiçbir metada olmayan, neredeyse sihirli bir özelliği var.
İşte sır tam olarak burada yatıyor. Emek gücünün bir maliyeti, bir de yarattığı bir değer var. Bu ikisi birbirinden farklı. Kapitalist, işçiye bir günlük yaşamını sürdürmesi için gereken ücreti öder. Diyelim ki bu ücret, işçinin 6 saatlik çalışmasına denk bir değere sahip olsun. Ama kapitalist, işçiyi bir günde 6 saat değil, 10 saat çalıştırır. İşte o aradaki 4 saatlik ödenmemiş emek artık değerin yani kârın ta kendisidir. Kısacası kapitalist emek gücünü tam değerinden satın alır, bunda bir hile yoktur. Ama onu tüketirken yani işçiyi çalıştırırken ödediği değerden çok daha fazlasını üretir. Kârın kaynağı işte budur. Böylece başta konuştuğumuz o soyut PPM formülü bizi en sonunda çok insani bir hikayeye, iki farklı insanın hikayesine getiriyor. Çünkü bu alım-satım işlemi tamamlandığında tarafların rolleri de tamamen değişiyor. Piyasayı terk ediyoruz. Hani o herkesin özgür, eşit olduğu, alıcının ve satıcının karşılıklı rızayla anlaştığı o ideal cenneti. Sözleşme imzalandıktan sonra ne oluyor peki? İşte o andan itibaren onları üretimin gizli mekanına, yani fabrikaya ya da atölyeye kadar takip ediyoruz ve orada, kapının ardında, artık ilişki piyasadaki gibi eşitler arasında değildir. Roller yeniden yazılmıştır. Peki, 150 yıldan daha uzun bir süre önce yapılan bu analiz, bugün bizim için ne ifade ediyor? Günümüzün dijital ekonomisinde, serbest çalışanların dünyasında veya hizmet sektöründe değer ve kar nasıl yaratılıyor? Belki de bu formüller sadece geçmişe ait bir ekonomik teori değil, aynı zamanda günümüzdeki iş, zenginlik ve güç ilişkilerini anlamak için hala geçerli bir mercektir. Değerin gerçek kaynağını sorgulamak belki de hiç olmadığı kadar önemlidir. Ne dersiniz?